Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Ben Yusuf. Öncelikle yayınıma gelip bu videoyu izliyor olduğunuz için size teşekkür ederim. Şu anda denize sıfır, Yalıkavak'ta Tilkicik Koyu'nda harika bir projenin içerisindeyiz. Burayı ben daha önce çekmiştim fakat burada gördüğünüz ortak havuz yoktu. Bunun dışında bir ortak havuz daha var. Şu an arkamda duruyor. Onu da göstereceğim. Ayrıca buranın denize sıfır bir plajı var. Orayı da videonun ilerleyen dakikalarını size gösteriyor olacağım. Fakat Bodrum'a Gelelim YouTube kanalında bu projenin detaylı çekimi bulunuyor. O zaman hiç daha hazırlanmamıştı. Dilerseniz çekilmiş video linkini benden isteyebilirsiniz. Şu an tamamen bitmiş durumda. Şimdilik bu plaj alanını buradan bu kadarlık görün. Birazdan gidip orada aşağı kadar ineceğiz ve size plajın imkanlarını ve manzarasını gösteriyor olacağız. Şu an gördüğünüz manzara Yalıkavak'ın Tilkicik Koyu. Ne demek oluyor bu? Yalıkavak Bodrum'un en gözdeyri biliyorsunuz. Bu Tilkicik Koyu'da Yalıkavak'ın en gözdeyri. En meşhur, en büyük, dünya çapında tanınmış otellerin birçoğu burada. Aynı zamanda da burada dünyanın çok ünlü beach club'ları var. Şu gördüğümüz iskele mesela çok kıymetli bir iskele. Buraya giriş ücretleri bile inanılmaz yüksek. Fakat burada mülk sahibi olanlar buradaki plajı, imkanları, her şeyi çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Buranın en vurucu noktası bu. Şimdi projenin genel yüz ölçümü içinde kaç daire var, genel tesis özellikleri nelerdir gibi soruları sormak için burada satış temsilcisi Fatma Hanım'la sizlerle paylaşacağız. Fatma Hanım'dan kadraja girmesini rica ediyorum. Merhabalar Fatma Hanım, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Şimdi projeyi daha önceden de sizle çekmiştik. Evet. Şu anda görüyorum ki bütün her şey tamamlanmış ve oturuma hazır. Harika bir pozisyonda verdiğiniz sözleri yerine getirmişsiniz. Özellikle şu havuzu nasıl yapacaklar diye düşünüyordum ben. Havuzu yapıp hayata geçirmişsiniz. Çok kısa Harika sürede bitirdik rahatlama orayı. sağlamış Siz de buraya. biliyorsunuz, evet. Çok kısa sürede Şimdi bitirdik. sizden ben projenin tekrar bütün detaylarını rica edeceğim. Soru cevap şeklinde ilerlersek Tabii. belki daha kolay olur. Şimdi bu projenin yüz ölçümü kaç metrekare, içinde kaç tane daire var, ne tip daireler var? Önce bunlardan başlayalım, sonra sosyal tesisin imkanlarından bahsetmeye Tabii devam ki de. ederiz. Proje yüz ölçümümüz toplamda 8.000 metrekare ve 36 tane daireden oluşuyor. 2 blok şeklindeyiz. Bloklarımız 3'er katlı. 2+1 ve 1+1 karma şekilde yapılmış bir proje burası. 2+1, 1+1 daire tiplerimiz zaten biraz sonra gezeceğiz. Metrekare olarak da içerisindeyken de bahsederim size ama oldukça büyük metrekare çalıştık. 95 metrekare ve 60 metrekare net kullanım alanlarına sahipler dairelerimiz. Şimdi birazdan çekime de geçeceğiz. O 1+1 ve 2+1'lerin kalan seçenekler. Yani biz ilk videoyu çektiğimizde burada ciddi sayıda seçenek vardı ama şu an seçenekler hayli azaldı. Biz size olan seçeneklerin o yüzden hemen hemen hepsini göstermeye çalışacağız ki rahat bir şekilde buraya gelip herhangi bir daireye talip olabilirsiniz diye. Kodlarını da söyleyeceğiz. Göreceksiniz ki Bodrum'da veyahut da Türkiye'nin birçok yerinde 1+1 ve 2+1'lere göre çok geniş, büyük 1+1 ve 2+1 daireler. Bu da buranın bir özelliği aslında. Evet, söyleyeyim, stok sayımızı da isterseniz belirteyim yine. Şimdi ben projeye doğru döneceğim ya kadrajı. Tamam. O sırada buradan bahsederiz, hem yerlerini de gösteririz, sonra işlerini gezeriz. Sosyal imkanlardan bahsedeyim. Ortak bir yüzme havuzumuz var. Sahil kısmımızda restoran ve kafeterya alanımız mevcut. Onun dışında 7/24 güvenlik, vale hizmetimiz mevcut. Ortak alanların bakımı, havuz bakımı vesaireler, bunların hepsi zaten hizmet dahilinde olacaklar. Kiralama avantajı var benim için. Evet. Şimdi burası sadece tatilci, senenin bir ayı gelecek kişilere uygun değil aslında. Burasının uygun ama iyi, güzel bütçeniz olması lazım yani bunun için. Ama burayı alan kişiler genelde hem yatırım zihniyeti olan hem de tatilimi bu güzel yerde geçireyim diye düşünen kişiler için çok mantıklı. Yani buranın kira getirisiyle buranın borcunu eğer banka kredisi kullanma şansınız varsa çok rahat ödeyebilirsiniz. Çünkü kira getirileri sezonda çok yüksek. Buranın o yüzden hem yatırım değeri var hem çok nezih, güzel bir tatil imkanı da sunan bir yapı. Her sene Bodrum'a tatile gelip çok ciddi rakamlar harcıyorsanız eğer bunu burada harcamanıza gerek kalmayacak. Bu ciddi bir bütçe olarak sizin cebinizde kalır. Aynı zamanda da çok değerli bir konut sahibi olmuş olursunuz. Yani atıl bir yer olarak düşünmeyin. Çünkü ben telefonlardan anlıyorum ki şöyle düşünün, Bodrum gibi bir yerden yer almak istiyorlar fakat sadece tatil yeri için bu kadar bir bütçe ayrılır mı sorusu çoğu kişide var. Evet. Burayı öyle düşünmeyin. İstanbul'da yatırım için aldığınız, Ankara'da yatırım için aldığınız herhangi bir yerden bir farkı yok. Burası gerçekten buna çok uygun. Hem çok süper en iyi tatili Bodrum'da yapıp
en iyi yatırımı da aynı anda yapabilirsiniz. O yüzden gözünüze fazla gelmesin buradaki rakamlar. Çok mantıklı aslında. Tabii ya, kiralamayla ilgili hesapladığımızda sezonluk olarak sadece kiraya verdiğiniz takdirde bile yani 10-12 yıl içerisinde kendisini amorti ediyor buradaki daireler. Tabii Öyle bu dünya söyleyebilirim. çapında bir getiri. Yani İngiltere'den Evet. de Dubai'den de yer alsanız aşağı yukarı amortisman süreleri 10-12 yıllarda. Burada bir şey kaybetmemiş oluyorsunuz bu konuda. Yani rahat rahat bu getiriyi elde edebilirsiniz ve 12 ay kiraya vermeden aslında. Yani sadece sezonda Tabii, kiraya sezonluk. verdiğiniz için buranın kendi tapu durumu da burayı sezonluk kiralamaya çok uygun. Öyle olduğu için hani bu yeni çıkan kanunlarda biliyorsunuz konut tapulu yerlerde kiralama konusunda bazı sınırlamalar getirdi haklı olarak. Çoğu projede konut tapulu olan yerlerde alım yapan daireler özellikle yani yine müstakil yerlerde böyle bir problem çok fazla yaşanmıyor ama dairelerde kiralama konusunda problemler yaşanabilir. Burası denize sıfır bir konut olduğu için ve denize sıfır bütün konutlarda bu tür bir imar ve tapu var zaten. Kiralamaya, ticari olarak kullanmaya uygun. Onu da ben belirtmiş olayım. Daha önceki videomuzda bundan bahsetmemiştim Evet, ama doğru. çok gelenlerin önemsediğini görünce bahsetme ihtiyacı Tabii duydum. sezonda artık yaklaştığı için şu an biraz daha kiralama odaklı bahsetmek doğru olur tabii ki de. Yusuf Bey'in de hani söylediği gibi tapularımızın niteliği apart otel olarak göründüğü için aynı zamanda kat mülkiyetine geçtik tabii ki. O işte 100 günlük sınırlamadan muaf kalıyoruz açıkçası. Burada herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şu Gayet an güzel. halihazırda yatırımcı müşterilerimizin hani aldığı evleri biz şu an kiralamasıyla da ilgileniyoruz zaten aynı zamanda. Kiraya vermiş olduğumuz dairelerimiz de var şu anda. Talepler de gelmeye başladı açıkçası. Bir önceki videoda da bahsetmiştik rakamlarla ilgili. Aynı rakamlar çerçevesinde yani burada 10 bin dolarla 20 bin dolar arasında sezonda aylık olarak kiralama getirisi edebiliyorsunuz elde. Tabii burada biz şimdi birkaç tane satış da yaptık ben kendi adıma. Şimdi buradan alım yapan müşteriler en başta hesaplarken işte şu kadar gelse bile ben razıyım derken şu an 2 katı rakamı burayı kiraya vermediklerini ben görüyorum yani. Evet. Şaşırıyorum. Yani taahhüt edilen rakamları çok rahat bir şekilde gördü Evet. yani burası. Şimdi projede otoparktan biraz bahsedelim esasında. Projenin kendine ait müstakil bir otoparkı yok ama vale hizmeti var. Evet, Aynı vale zamanda hemen hizmetimiz yanındaki var. projenin altında çok büyük bir kapalı otopark var. Buraya da yetecek kadar. Orada istediğiniz aylarda makul bir ücret karşılığında Evet. orada kapalı otopark kiralayabiliyorsunuz. Evet. Bu koyun bulunduğu yerde bir otopark problemi genel olarak var. Sadece buraya ait değil. Maalesef, Yanında çok lüks bir evet. otel var. Onun da aynı şekilde etrafındaki yerlerin de böyle ama buranın kendine aitmiş gibi kullanabileceği ve 12 ay değil sadece istediğiniz aylarda otopark ücreti olarak vererek kullanabileceğiniz hemen yanında yani. Evet. Buranın projeye de kendi kapı girişi olan bir otopark alanı var. Bu çok büyük bir avantaj. Çoğu buradaki projede böyle bir avantaj yok. Bunu Yani da bu şekilde bir çözüm ürettik. Çünkü dediğiniz gibi bu kıyı şeridi birazcık sıkıntılı otoparkla ilgili, dar maalesef ki. Biz de böyle bir çözüm ürettik. Zaten aynı zamanda civarda da ücretli otoparklar var. Bu yüzden de vale hizmeti koyduk zaten. Hani bu bahsettiğimiz otoparkın dışında da vale ile birlikte yine diğer ücretli otoparklardan da faydalanma imkanımız yine var. evet, harika yani bence böyle. Yani buranın şu an plajı var. 2 tane ortak havuzu var. Efendime söyleyeyim vale hizmeti var. Aşağıda göreceksiniz şimdi restoran hizmeti var. Buraya da bir tane sinek bar açılacak. Evet. Gayet dolu dolu bir proje ve bu bölge çok ilginç bir bölge. Yani şurası böyle Tilkicik koyu. Hemen bunun arka tarafında yani projenin karşı tarafında bir koy daha var. Yani iki tarafı koylarla çevrili bir hat üzerinde olan bir yer burası. Çok ender bulunacak bir yapı. Şimdi ben projeye doğru kameramı çeviriyorum. Açımızı genişletiyorum. Şöyle. Burada gördüğünüz gibi bir tane daha ortak havuzumuz var. Proje şu an karşınızda gördüğünüz gibi böyle 2 tane blok serisinden oluşuyor. Şimdi bu karşımızdaki bloğun adı neydi? E-blok, E blok. Bu Evet. C blok değil mi? C-blok. Gördüğünüz gibi sağ taraftakiler C blok, sol Sol taraftakiler taraftaki E blok. E blok. Şimdi size kalan seçenekleri de bahsedecek Fatma Hanım. Yerlerini de göstereceğiz sizlere. Dolayısıyla kalanlar sadece bunlar. Geri kalan hepsi satılı. Zaten perdeli olanları görüyorsunuz. Bu proje aynı zamanda isterseniz içine eşyalarını da döşeyip size o şekilde dairenizi teslim edebiliyor. Bu bir kolaylık. İsterseniz bizim anlaşmalı mimarlarımız da var. Kendilerine tavsiye edebiliriz. Siz kendi bütçenize göre bir şekilde de burayı döşeyebilirsiniz. Evet Fatma Hanım, kalan seçenekleri
Siz önce bana gösterin, ben de Tamam. buradan parmağımla müşteriye göstereyim. Tamam, anlaştık. Şimdi hemen sağımızdaki C bloktan önce başlayalım. Evet. C blok zaten tamamıyla 1+1 olarak planlanmış Komple bir blok. 1+1 Komple mi var 1+1 orası. Kaç tane 1+1 var toplamda? Orada 5 tane 1+1 stoğumuz kaldı 5 şu an stoğumuz var. satışta. Toplamda Evet. kaç tane var? Yani toplamda orada 12 tane var. Burada 12 tane 1+1'imiz Evet. var. Satılık 5 tane kaldı. 5 Hangi tane 5 kaldı. tane? Orada bir tane bahçe katımız var. Hemen şu Ortada köşenin kalan değil mi? yan Şurası. tarafı. Evet. Bir tane bahçe Bir katımız burası. var. Evet. Hemen Buranın yine kodu ne? C3. C3. 3 numaralı Evet. daire. Hemen üst tarafa çıktığımızda orta katta Hı hı. 2 tane yan yana Şu C7. iki tane değil mi? Evet. C7 ve C8 numaralı. C7 ve C8. Bunlar bu arada dairelerimiz. hepsi full manzaralı Evet. olan dairelerdir. Yani Evet. bu manzarayı direkt gören dairelerdir. Şimdi geçip içerisinden de size çekim yapıyor olacağız. Ve yine bir üste çıktığımızda C11 ve C12 Şu numaralı. perde olan yer ve yanındaki mi? Evet, evet. Burası örnek olarak dizayn edilmiş Örnek eşyalı daire. bir yer. Şimdi belki muhtemelen onu çıkar gezeriz. Hı hı. O ve onun yanındaki yer. Bu perdeli olanın kodu neydi? C11, C11 bu. C12. C12 de bu. Evet. Şimdi biz kalan seçeneklerin kodlarını dahi size vermiş durumdayız. Bunları şimdi size çekimlerini de yapacağız birkaç tanesini ama hepsini anlamış olacaksınız. Bunlardan talebiniz olursa direkt kod söyleyerek buradan fiyat alabilirsiniz. Sol tarafa geçiyoruz. Sol tarafa isterseniz yaklaşalım Evet. biraz daha. Hemen sağ tarafta snack bar alanımız mevcut Evet, burası. zaten. Orası da aktifleşecek. Duş alanları var orada. Burada hangi kodlu, hangi dairelerimiz kaldı? Şimdi burası E blok. Burada 2+1 ve 1+1 karma şeklinde gidiyor. Evet. En köşeden başlayacak olursak köşede alt bahçe katı dairemiz var. E8 numaralı dairemiz Şu var. bahçe katı satışta olan. E8 1+1 değil mi? 1+1 orası. Evet, bir bahçe katı 1+1'imiz burada var. Bir tane orada var. 2 tane kaldı. Burası E8. Evet, Evet. E8. Hemen onun bir üstünde Evet. E16 numaralı dairemiz Şurası var. E16. 1+1. Bu da 1+1. Evet. Sonra geliyoruz buraya. Hemen karşımızdaki daire yine aynı zamanda 1+1. Şurası değil mi? Evet. Bu da E5. bahçe katı 1+1. Bunun 1+1. manzarasını hazır buradayken çekelim. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı böyle bir manzarası da var. Hem havuzu görüyor hem denizi görüyor şeklinde düşünebilirsiniz. Evet. Hemen yine onun üst katı. Orası da aynı şekilde 1+1 bir dairemiz. Şurası da 1+1. Evet. Evet. Orası da E13. Bu da güzel numaralı manzaralı. daire. E13 kodlu 1+1. Devam ettiğimizde yine Bu orta çok büyük katta. kolaylık olacak bize bu arada hani müşterilerle görüşürken. Evet, evet. Şeref eğlendirmemiz iyi oldu. Hemen yine burada orta katımız var. Satışta olan. Evet. Bu 12 orta katımız. numaralı daire. E12 numaralı E12, daire. 1+1 1+1 yine. Bu da 1+1 E12 kodu. 12. Orta kat daireden Orta bahsediyoruz. kat. Evet. Onun bir üstündeki dairemiz yine 1+1 E20 numaralı daire. Bu da E20 kodlu dairemiz. Bu da Evet. denize gayet O da güzel çok görüyor. güzel görüyor denizi, evet. Bunlar hep deniz manzaralı şu ana kadar saydıklarımızın hepsi değil mi? Evet, hepsi deniz manzaralı. Yani Evet. 1+1'lerin hepsinde deniz manzarası var diyebiliriz. Devam ediyoruz. Burası aynı zamanda projenin giriş tarafı aslında. Evet. Şimdi girişten de size bir çekim yapma fırsatımız olursa çekeriz. Orayı da görmüş olursunuz. Şimdi 2+1 olarak da 2 tane seçeneğimiz Sadece iki kaldı. seçeneğimiz bu kaldı, arada satışta. Onlar da hemen sol tarafta gördüğümüz orta kat ve bahçe katı. Şurası Ee, 2+1, iki şu da artı 2+1. bir, İkisi iki beraber artı bir. kaldı. Onların Evet. manzaralarına bir girer bakarız. Evet. Nasıl bir şey gördüklerine. Hı hı. Bunlar küçük kadar çünkü net bir şekilde Evet. karşıyı görmediği için Görmüyor, görmenizde tabii. fayda var. Bunların kodları nedir? Bahçe katı E2 numaralı daire. E2. E2. Evet. Orta kat E10 numaralı E10. daire. E2 bahçe katı, Evet. 2+1, E10, orta kat 2+1, kalan 2 tane daireden biri. Evet. Başka bir seçenek. Hemen satış ofisimiz var. Şu köşede bir tane 1+1'imiz Evet. var. O da bahçe katı şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yani toplamda 2 tane satılık 2+1'imiz var. 12 tane satılık 1+1'imiz var. var. Yani 1+1'lerin hepsinde manzara var diyebiliriz satış ofisi hariç ama 2+1'lerimizde
Biraz kısıtlı bir manzaramız var. Tamam, onlara da geçer bakarız. Hı hı. Şimdi videonun ilerleyen vakitlerinde sahile ineceğiz. Kumsalı göstereceğiz. O yüzden izlemeye devam edin. Şimdi biz isterseniz girişten başlayalım. Şu arka taraftan önce 2+1'lerin Evet. manzarasını gösterelim. Ondan sonra şuradaki 1+1'lere 1+1'e çıkalım. geçelim. Orayı gösterelim. Burayı zaten aslında aşağı yukarı manzarasını göstermiş olduk bence buradan göstererek. Evet. Şöyle bir gezimize devam edelim. Siz izlemeye devam edin. Biz girişten çekime başlıyoruz. Evet, şimdi projenin giriş tarafındayız. Tekrar merhabalar Evet, Fatma tekrardan Hanım. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Projeye girdiğimizde şöyle bir karşılama alanı yapmışlar. Oturmak için gayet güzel aslında. İyi düşünülmüş. Böyle su kanallarıyla süslemeler Şelalemiz. yapılmış. Buradan demin size gösterdiğim yere doğru çıkılıyor. Buradan da blokların arkasından devam edip evlere giriş yapabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Peyzaj gayet güzel oturmuş. 2+1'lerin avantajı yani giriş kapısına çok yakın olmaları tabii bu arada. Yani şu anki satılık olan kalan 2+1'lerin Evet. en büyük avantajı Fatma'nın da dediği gibi hemen girişten direkt evinize çıkıyor olmanız. Pek yol Öncelikle- ilerlemeden. Orta kata bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi. Burası E10. Evet, şu an E10 numaralı dairedeyiz. Salonun genişliğini görüyor musunuz? Ben şimdi geniş açıdayım, normal açıya geçiyorum. Yine de çok geniş olduğunu göreceksiniz. Çok da serin aynı zamanda. Çok geniş, çok güzel ve güzel hazırlanmış bir salon. Yani burası mesela yemek yeme alanı, işte ne bileyim, aslında bir balkon ve etrafı camlarla kapanmış bir yer burası. Salona dahil edilmiş ama çok güzel bir şey katmış, metrekare katmış. Buranın manzarası bu şekilde. Yani havuz ve peyzaj manzarası var gördüğünüz gibi. Kötü bir manzara değil. Gayet güzel. Yani ön taraftaki peyzajlar tabii biraz zamanla uzadığında açılabilecek bir manzara var ama Ona daha zaman var. Bunu bu Tabii. şekilde değerlendirmek yine daha Evet. mantıklı. Ama kötü bir manzarası yok. Buranın gayet güzel sitenin içerisine bakan bir manzarası var. Tamam, deniz manzarası yok. Ama şuradan hemen devam ettiğinizde havlunuzla, mayanızla denize girebiliyorsunuz. Bu en büyük avantajı. Artı bu alanda çoluk çocuğunuz oynuyor, eğleniyor olabilir. Direkt tam karşınızdan onları görebiliyor olacaksınız. Şimdi size gördüğünüz gibi salonu tekrar gösteriyorum. Gayet güzel. Şimdi bu evi satın aldıklarında içinde siz neler teslim ediyorsunuz? normalde biz eşyası olarak teslim ettiğimizde içerisinde ocak, davlumbaz, işte fırın ve bulaşık makinesi, şu şekilde göstereyim. Hepsi Siemens marka, yani 4 Lancaster set dahil etmiş oluyoruz aslında. Dörtlü set çok güzel. Onun Klimaları dışında- teslim ediyor evet, musunuz? 2 tane klima dahil teslim ediyoruz. Mitsubishi marka onlarda. Bu 2+1'ler dedim mi 2 tane yoksa 1+1 2 tane, Yani bunlar 3 tane aslında mi? her tip daire için 2 adet klima belirlenildi ama yine 3. oda için de 2+1'de yardımcı oluruz tabii ki de. Gördüğünüz gibi odalar son derece geniş. Küçük bir 2+1 değil. Yani İstanbul'da aldığınız bir daire büyüklüğünde bir 2+1 bu. Tatil yörelerinde, özellikle Bodrum'da bu metrekarelerde 2+1 bulmak gayet zor bir şey. Ben de birçok projeyi gezdiğim için bu konuya hakimim. Gayet güzel dizayn Burada bir edilmiş. vestiyer alanımız var. Aynı zamanda Harika. elektrik panosu içerisinde. Güzel. Bu Banyoda- köşeleri de gördüğünüz gibi mermer yapmışlar. O gayet iyi olmuş Bodrum gibi yerler için, çok Banyoda önemli. da yine çamaşır kurutma makinesi için bir depolama alanı yarattık. Gayet güzel. Onları da o şekilde kamufle Şöyle banyo alanını da edebiliyoruz. göstereyim. Bakın son derece geniş, güzel, rahat bir banyosu var. Bir de burada ebeveyn banyolu bir oda daha var. Bakın sadece büyük bir 2+1 değil, ebeveyn banyolu bir 2+1. Ve çift evye kullanılmış. Gayet güzel. Burası ebeveyn yatak odası. Son derece büyük. Yani şu geniş açı sizi aldatmıyor. Gerçekten bu metrekareye sahip geniş bir ebeveyn yatak odası burası. Son derece geniş. Bu alanı ister makyaj alanı olarak kullanabilirsiniz. Televizyonunuzu koyabilirsiniz. Şuraya da gardırobunuzu koyabilirsiniz. Yani burası rahat rahat kaldıracak durumda.
Zaten bu evi eşyalı alırsanız buraya gardırop tasarlanmış Evet, durumda. dolap, makyaj ünitesi Orası da geliyor. makyaj bölümü olarak gözüküyor. Bu bizzat satılık olan dairelerden biri. Evet, Kodu satılık. neydi buranın? E10. E10. Evet. Bir de bunun alt katı satılık Alt değil mi? katı var bir de, evet. Bahçe katı. Bunlardan sadece 2 tane olduğu için biz bahçe katına da inelim. Tabii. Belki 2+1 almak isteyen ikisini güzel değerlendirmiş olur. Tabii ki de. Gördüğünüz gibi tekrardan gösteriyorum. Şimdi inelim bir de bahçe katına bakalım. Sonra 1+1 seçenekleri gezelim. Evet, şimdi demin girdiğimiz giriş yeri vardı ya şuradan. İndik. Hemen giriş katta. Demin üst kata çıkmıştık 2+1'e bakmak için. Şu an girişte direkt düz ayak, bakın. Hiçbir merdiven çıkmadan siteye girdikten sonra girebileceğiniz bir daire. Yani yaşı yukarıda olan müşteriler için bence bulunmaz Evet. nimet. Tık diye içeri sorunsuz bir şekilde girsin ve yaşasın. Metrekare olarak aynılar zaten. Ya 95 metrekare net kullanımı var. Plan olarak da aynılar. Bahçe avantajımız var burada. Ve bahçeden direkt hani kapıdan dolaşmadan direkt bahçeden de plaja geçiş sağlanabilir. Harika. Buradan bir kırım yapılarak düz ayak. Burada şunu da ben yürüyebilirler. ifade edeyim. Şimdi burada 95 metrekare net alan ifade edilmesinin temel amacı buradaki normalde balkon olan yerin içeriye dahil edilmiş olması. Şu pencereler, açık pencereler sayesinde ve salonun bir parçası olmuş. Bununla beraber bu metrekare. Fakat tapunuzda, kat mülkiyeti tapunuzda bu rakam gözükmeyecek. Onun yerine 66-70 gibi Evet. metrekare gözükecek Evet. yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O yüzden alıma geçtiğinizde bunda şaşırmayın. Bu gayet normal bir şey. Bu bahçe aşağı yukarı kaç metrekare? Yani bir 35 metrekare yaklaşık bahçemiz var. Gayet güzel, izole bir bahçe var. Şuraya da güzel bir şemsiyeyle harika olabilir. Buranın cephesi ne tarafa bakıyor? Burası güneş alıyoruz. Güney batı öğleden gözüküyor sonra. bende saatimde. Ya şu an değiştik ama. Saat 2 şu an. Güneş tepede. Bu şekilde Yani şöyle değerlendirebilirsiniz. burası cephe olarak akşam güneşini hani alıyor. Aslında öğleden sonra güneş almaya başlıyor. O yüzden şemsiye tabii ki kesinlikle şart burası için, Evet. bahçe için. Gayet güzel. Tekrar aynı yerleri gezmemize bence gerek yok. Yukarıda gördüğünüz dairenin aynısı. Sadece bahçe yapısı olduğu için bunda onu göstermek istedim. Bu da ikinci seçenek. Buranın kodu neydi? E2. E2 kodlu 2+1. Şimdi buradan devam ediyoruz. 1+1 size birkaç tane göstereceğiz. Bir tane eşyalı gösterelim. Herhalde yeterli olacaktır. Oradan her yeri gösteririz. Manzarayı da net olarak görürsünüz. Sonrasında plaja ineceğiz. O yüzden izlemeye devam edin. Zaten en vurucu yerimiz plaj. Bir de otoparkın giriş çıkışı nereden onu da size göstermeye çalışacağız. İzlemeye devam edelim. Şöyle 1+1'lere giderken ben size otelin etrafındaki peyzajı da göstermek istiyorum. Nasıl güzel çalıştığını, oturduğunu. Şimdi her sitede peyzaj çalışması var ama düzenli bir şekilde korunup kollanıp stabil bir şekilde kalmıyor. Burası gördüğünüz gibi tertemiz, güzel. Muzlarımız da büyüdüler. Vay, buradan muzla Muzla verdik toplayabilirsiniz. yani. Harika. Güzel bir ortam var. Peyzaj Bu yerini oldukça sevdi, evet. Evet, evet, peyzaj harika. Bu arada proje yol kenarında gibi duruyor ama geldiğinizde bu proje yolun sonunda. Yani buradan başka yer yok. Dolayısıyla araçlar buraya gelmesi için, burada bir trafik oluşturması için bir sebep yok. Burada trafik yok. Buraya gelen arabasını park eder iner. Onun dışında gelmesinin bir anlamı yok. Yol burada bitiyor çünkü. Peyzaj hakikaten çok iyi. Şimdi C bloğa geçiş yapıyoruz. Şimdi şuradan E bloktan C'ye geçiyoruz gördüğünüz gibi. Sahile inmek için de zaten her iki bloğun da ayrı uzantıları var. Bu blok içinde hemen sol taraftan sahile yürüyebiliyoruz. Evet, demin havuz başına size çekim yapmıştık. Şu bloğun hemen yanından gittiğinizde havuzun kenarına çıkıyor. Yani buradan plaja direkt geçiş var. Bu yolu yürümenize gerek yok. Evet, buradan hızlıca çıkalım biz yukarı doğru. Evet, şimdi bloğun en üst katına, yani 3. kattayız.
C11 nolu daireye gireceğiz. Burası aynı zamanda Evet. satılık ve içi eşyalı olan. Doğru Eşyalı mu? olan dairemiz ve harika manzarası olan dairemiz. Evet. Buyurun. Evet. Gördüğünüz gibi burası 1+1, yanlış anlamayın. Şu salonu görüyorsunuz. Hani 2+1 değil orası, 1+1'in salonu. Eşyalar da çok rahatlıkla sığılabiliyor. Mükemmel durumda yani. Evet. 2+1 ile salonu aynı büyüklükte bence. Salon olarak aslında aynılar, evet. Çok 2+1 yakınlar çünkü ekstra bir odamız benzer var. 2+1 satılmış olanlardan ben biliyorum içlerini. Evet. Aynı mobilya, çok benzer bir mobilya. Siz mobilya olarak verdiğinizde bu duvar kaplamaları, TV ünitesi, koltuk, masalar, oturma grupları, sandalyeler, perdeler, Evet. işte içeride yatak Gardırop odasında olsun. kullanılan gömme dolaplar, yatak karyola başlı bunların Başlıklar. hepsini almış oluyorsunuz. Makyaj Sadece ünitesi makyaj yine temel aynı şekilde. temel bazı mutfak eşyalarını falan alıp Evet. burada hayata başlayabilirsiniz. Bunlar konusunda da Fatma Hanım'ın elinde bir liste var. Size hızlıca yardımcı olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki de. Olur da bu eşyalardan değil, farklı bir eşya almak isterseniz de o konuda yine size yardımcı olabiliriz. Evet, Bir de şurayı bence burada- biraz açalım. Burası tam köşe. Evet. Evet, perdeyi- Buradaki avantajımız bir de yani bu üst kattaki her iki dairemiz içindeki hani avantajımız iki taraflı manzara görüyor olması. Evet, şunu Sağ ben normal taraftaki açıya denizi de çevireyim. görüyoruz. Şurada sağ tarafta yukarıda gördüğünüz gibi bir... Şimdi ben demiştim ya burası bir hat. Hat üzerinde hem sağ tarafı deniz hem sol tarafı deniz. Burası öyle bir lokasyon. Yani Türkiye'de de eşi benzeri az bulunur bir yapısı var. Bu bölgeye özel. Buranın da manzarası bu şekilde. Normal açıyla baktığımızda da böyle bir manzara. İnanın deniz o kadar çok dikkatinizi çekiyor ki burada otururken, havuz ve deniz. Kesinlikle şu yandaki blokları gözünüz görmüyor. Gayet net bir şekilde ileriye bakıp güzel bir deniz manzarası görüyorsunuz. Aynı zamanda karşınızda konutlar olduğu için, ki onlar çok kıymetli konutlar. Yani Bodrum'da hatırı sayılır yerlerdir. Gece manzarası da oranın aydınlığıyla beraber gece manzarası da hoş oluyor. Yani full açık denize bakan Evet. bir manzaradansa bu manzara inanılmaz iç açıcı ve güzel bir manzara. Aynı zamanda projeyi de burada tepeden görmüş oluyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi sahile ineceğiz. Sahil kısmını da size göstereceğiz. 1+1'imiz bu şekilde. Aynı zamanda şundan da bahsedebiliriz. Şimdi manzaralı olarak 2+1 seçeneğimiz kalmadı dedik. 1+1'lerden şu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Mesela bu 1+1 ve bunun yan tarafındaki 1+1, yani iki tane yan yana satılık olan 1+1'lerden aldığımızda Böyle kaç tane var burada seçenek? Yan yani yana yan 1+1. yana olan 4 dairemiz var şu an. Yani bu kat ve orta katta. bunun bir altı. Evet. Tamam, çok güzel. Şimdi bu katla bir alt kat Fatma'nın dediği gibi yan yana 1+1'lerden oluşuyor. Ve ikisi de manzaralı. Yani 4 daire de Evet, manzaralı. manzaralı. Siz bunlardan herhangi 2 tanesini alıp çok rahat birleştirebilirsiniz. Çünkü buranın mimari yapısı birleşmeye çok müsait. Yani şu duvarla diğer duvarı birleştirip yan tarafta ekstradan bir oda daha çıkartıp Evet. burayı 3+1'e çok rahat Çevirebiliyoruz. çevirebilirsiniz. Ve koskocaman bir manzarası olan, tek tarafta çok kocaman bir manzarası olan bir 3+1'iniz olur. Bu da düşünülebilecek bir seçenek. Bunu göz ardı etmeyin. İkili alımlarda da ben bilmiyorum, bir kampanyanız olur mu? Yani inşaat kısmında mesela biz yardımcı oluyoruz. Çünkü burada hani ekibimiz halihazırda hala çalıştığı için mimarlarımız da hani var burada. Evet. Çizim ve inşaat kısmı ile ilgili firma olarak yardımcı oluyoruz. Fiyatla ilgili de yardımcı oluruz. Ya diyelim ki şöyle ben tahmin ediyorum. Buradan 2 tane 1+1 alıp birleştirmek istiyorsunuz. Bunun bir maliyeti var. Tabii, birleştirmenin. Evet. Belki bu maliyeti pazarlıkta eritebilirsiniz, ikisini beraber aldığınız için diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Onu konuşabiliriz. Evet. Evet, 1+1'i ve manzarasını da tahmin ediyorum gördünüz, yeterli olmuştur. Alt katta da bundan farklı bir manzara yok. Gayet güzel bir manzarası var. Bu perdelerden biraz kapanıyor ama perdeler tamamen açık olsa inanın çok daha geniş. Yani kenarlardan ciddi bir manzara kesintisi var şu an perdeler yüzünden. Boş daire açık mı yan tarafta? Açık Evet, evet. şimdi bir de yan taraftan Boş. gidelim bakalım. Evet, onu gösterelim. Daha net gözükür. Görmek Bu istediğinizde. da C12 yanında, yani bu ikisini beraber görebileceğiniz alabilirsiniz açıyı- bakın. Evet. Bu da perdesiz hali. Gördüğünüz gibi iş çok değişti. Gayet güzel. Evet, daire çeşitlerimizi gösterdik. Her şeyden bahsettik. Bir tek otopark girişini göstereceğiz şimdi çıkarken. Ondan sonra da sahile iniyoruz. Ve projenin genel hatlarını size anlatmış oluyoruz. Aşağıdaki numaralardan, yani bir tane numara var. O numaradan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz.
Sizlere projedeki fiyatlar hakkında hızlıca geri dönüş yapıyor olacağım. Buraya da boşken bir bakalım. Şeyi gezmedik aslında. Onun arka odasını gezmedik. Oradaki bir gömme artı dolabı biri. da göstereyim, evet. Evet. Beni takip edip yorum yapmayı unutmayın. Takip edip bildirimleri açarsanız ben bir yeri yayınladığımda anında haberiniz olur. Dolayısıyla atıyorum burada mesela çok az seçenek kaldı. Daha önceki videomu izlemiş olsaydınız bu seçenekleri birini belki de siz almış olurdunuz. Evet, bu da yatak odası. Bu duvar giydirmeleri falan hep buraya özel yapılmış şeyler. Gömme dolap. Burada da gördüğünüz gibi süslemeler var. Ha, ben bunları istemiyorum, daha basit, kolay bir şey yapmak istiyorum, daha az maliyetli olsun derseniz o zaman size farklı alternatifler sunabilirim. Bu şeyin maliyetinden de bahsedelim. Şu an söylediğim rakamı yanlış anlamayın. Evin fiyatı zannedenler oluyor. Benim şekilde arayanlar oldu. Öyle değil. Ben şu an dekorasyon maliyetini söylüyorum sadece. 1+1'deki dekorasyon maliyeti ne kadar? 1+1'ler için belirlediğimiz $30.000 bir fiyat var. $30.000 1+1'in Evet. dekorasyon, yani şu gördüğünüz bütün her şeyin evet, maliyeti. görmüş Boş yer olduğunuz. almaktan yerine burayı alabilirsiniz Artı böyle. televizyon tabii ki ekliyoruz. Artı televizyon. Hepsi dahil teslim ettiğimiz fiyat. 2+1'de. 2+1'ler için de $40.000 olarak belirlediğimiz bir 2+1'de fiyat var. $40.000 içindeki eşya ve dekorasyon, duvar giydirmeleri vesaire. Evet. Televizyon, işte ne bileyim, buzdolabı da var onun içerisinde. Buzdolabı var, çamaşır makinesi, Çamaşır kurutma makinesi var. Yani hiç makinesi, eksiği hepsi olmamış dahil. şekilde sadece aksesuar ve tabak, çanak, züccaciye giderleriniz olacak. Evet. O şekilde teslim ediyor size. Bunların fiyatlarını söylemiş olalım. Aidattan da bahsedelim mi? Tabii Yani ki. şimdi bu projenin plajı var. Plaj ne demek? Yani burası belediyeye düzenli yıllık bir para ödüyor bu Ödenen plaja para. sahip olmak için. Dolayısıyla plajı olan bütün sitelerde aidatlar diğerlerine göre biraz yüksektir. Yüksek olmasının en büyük sebebi de o plajın bakımı vesaire, oradaki işletmenin çalışması gibi. Onun dışında bu gördüğünüz peyzajın bakımı var. Buranın düzenli hizmeti var. 2 tane ortak havuz var. Bu kadar Evet. 36 dairelik bir yerde 2 tane Evet. ortak havuz var. Ciddi maliyetler var yani. Buradaki site sakinlere böldüğümüzde daire başına aşağı yukarı ne kadar bir aidatımız var? Yani denize sıfır birçok projeye göre aslında biraz daha makul Bence makul. kaldık Şimdi bizce. burayı ben niye açıkladım? Burada yani böyle bir yerde belki daha önce yaşamamış, bilgi sahibi değil, İstanbul'daki veyahut işte başka bir ildeki herhangi bir siteyle kıyaslıyor olabilir burayı. Evet. O yüzden anlatmak durumunda kaldım Evet, yani. evet. Nedir mesela burada bir 1+1'in aidatı? Şöyle belirledik. Metrekare başına $4 olarak belirledik aslında. Peki Dolara bu brüt endeksledik. rakam üzerinden mi, tapuda yazan mı? Net metrekaresi üzerinden hesapladık. Bu da hani fiyatlar sürekli, maliyetler sürekli değiştiği için dolara endeksledik. Hani yılda 2-3 kez aidat değişikliği Tamam, şu an mesela yapmamak 1+1 adına. ne kadara geliyor aşağı yukarı? 1+1'ler için yani 250, 2+1'ler için de $300 olarak tekabül Tamam. ediyor hesapladığımızda. Gayet güzel. Bu rakamlar size gerçekten çok yüksek geliyor olabilir ama hiç yüksek değil. Evet. Siz burayı zaten, örnek veriyorum, 1 ay geldiniz, 2 ay geldiniz, 1 ay 2 ayda kiraya verdiğinizde inanılmaz bir kira getiriniz olacak. Aidatlarınızı da tahsil edeceksiniz. Bütün yıllık giderleri de tahsil Evet. edeceksiniz. Bir de cebinize çok ciddi bir para kalacak gibi düşünün. Burası öyle bir yer yani, kesinlikle zarar etmeyeceğiniz, düşünmeden alabileceğiniz bir yer. Ve Bodrum'un en gözde lokasyonunun en gözde noktasındasınız yani. Bunu unutmayın. Yani şu hemen yanında bir proje var. O projedeki villaların fiyatları, yanlış Yani- hatırlamıyorum, 180 metrekarelik villalar bunlar Evet. ve 7 milyon Eurolardan eurolarda fiyatları var. başlıyor, Görüyorsunuz evet, şurada. evet. Şu an biz bunun dibindeyiz. Ve bunun rakamlarını bununla kıyasladığımızda gerçekten inanılmaz ucuza kalıyor yani. Çok karlı bir yer. Yani tabii zaten civardaki projeler etkiliyor. Marka değeri çok önemli. Bölge itibariyle zaten çok önemli ve en önemlisi de hani kum plaja sahip olması. Evet, evet. Çünkü çok nadir bulabilmek kum plajı. O yüzden de ya evin içerisinin öncesinde onlar zaten proje değerini oldukça yükseltiyor açıkçası. Yatırım Kesinlikle. değerini de yükseltiyor. Şimdi gidelim otoparkı bir gösterelim. Şu Tabii. yukarıda hemen, ben yerini biliyorum zaten. Şimdi otopark dediğimiz şey şu karşımızda gördüğümüz blokların altı aslında, en alt katı. Oraya hemen projeye gelmeden sağ taraftan bir giriş var. Şu ileriden, şuradan bir tane kapı var. O kapıdan direkt bu projenin içerisine giriş var. Yani şu blokların altına park edip buraya giriş yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi orayı kullanacağınız ay kadar aidatla kiralamanız gerekiyor.
Ama bu imkanın olması bile mükemmel. Kiralama fiyatı olarak da yani çok uçuk bir fiyat değil ondan. Evet, şimdi bu bloğun hemen yanından sahile doğru devam ediyoruz. Şimdi şurada da bir işletme olacak. Bakın 3 tane yani 2 işletmeyi gösterdik. Burada da bir işletme, kafe bölümü var. Evet. Bu havuza hitap eden. Restoran, aperatif bir şeyler çıkarılabilecek bir işletme olacak orada. Sahilde zaten bir kafeterya var yine. Evet. Şu an aşağıya bakıyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Hayata geçmiş durumda. Buraya ait olan sınırı şuradan başlıyor şuraya kadar. Kabanalara kadar. Gördünüz mü? Ama bu plaj da buranın kullanımına açık. Yani buradaki işletmelere gidip herhangi bir giriş ücreti ödemeden sahilden geçerek kullanabilirsiniz. Orada sadece yediğinizi içtiğinizi ödeyeceksiniz. Evet. Oraya da dışarıdan giriş sınırlı sayıda var. Buradan girip bu iskeleleri, her yeri kullanabileceğiniz bir plajımız var gördüğünüz gibi. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Size projeyi bütün detaylarıyla anlattığımı düşünüyorum. Bir eksik bir şey kalmadı sanırım. Onun dışında merak ettiğiniz, gördüğünüz ama anlamadığınız şeyleri bana sorabilirsiniz. Hızlıca size cevap vermeye çalışırım. Aşağıdaki numaradan bana WhatsApp'tan mesaj da atabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz. 7/24 çekinmeden arayın. Hiç problem değil. Uyanıksam gece 3'te falan da cevap vermeye çalışıyorum yani. Elimden geldiğince. Diğer videolarımı da izleyin. 200'ün üzerinde videom var YouTube'da kayıtlı. Buna benzer projeler var. Villa projeleri var. Yani her segmentte seçenek var. Olur da sizin böyle bir yere ihtiyacınız yok ama bu videoya denk geldiniz. Bizle bir şekilde tanıştınız. Beni arayıp başka şeyler de sorabilirsiniz. Hani şöyle bir villaya ihtiyacım var. Ben şu bölgelerde bakıyorum. Bu kadar bütçem var dediğinizde eğer benim bilgim dahilinde bir yer varsa size hızlıca sunup zaman kazandırabilirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Fatma Hanım, size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Satış ofisimize muhakkak bekliyoruz sizleri. Buradan ev sahibi etmek isteriz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. İnşallah. Kolaylıklar dilerim. Umarım hayalinizdeki eve bir an önce kavuşursunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.